Elektriğin doğadaki varlığı anlaşılmıştı. Ancak sürekli elektrik akımı üretmenin yolu henüz bilinmiyordu. 1780'lerde İtalyan bilim insanı Luigi Galvani, sinir ve kasların nasıl çalıştığını araştırıyordu. Bunun için ölü kurbağaların bacaklarını dikkatlice hazırlıyor ve sinirlerini açığa çıkarıyordu. Bir gün yaptığı deneylerden birinde ilginç bir olay fark etti. Kurbağa bacağının sinirine bağlı metal bir kanca, başka bir metal parçaya değdiğinde bacak aniden kasılıyordu. Sanki kurbağa hala canlıymış gibi hareket ediyordu. Ancak başka bir İtalyan bilim insanı olan Alessandro Volta farklı bir açıklama yaptı. Volta'ya göre kurbağa bacağındaki kasılmaların nedeni canlı dokular değil, deney sırasında kullanılan farklı metallerdi. Eğer bu gerçekten doğruysa, canlı bir dokuya ihtiyaç duymadan da elektrik üretmek mümkün olmalıydı. Volta bu fikrini test etmek için çinko ve bakır levhaları sırayla üst üste dizdi. Her iki metalin arasına ise tuzlu suyla ıslatılmış karton parçaları yerleştirdi. Tuzlu su, elektrik yüklerinin hareket etmesini kolaylaştıran bir ortam sağlıyordu. Bu şekilde çok sayıda metal ve karton katmanını üst üste koyarak uzun bir sütun oluşturdu. İşte bu düzenek tarihe Volta pili olarak geçti. Çinko, elektronlarını bırakmaya bakırdan daha yatkın bir metaldir. Bu nedenle çinko levhadaki bazı atomlar elektron kaybederek pozitif yüklü iyonlara dönüşür. Serbest kalan elektronlar ise dış devredeki tel boyunca bakır levhaya doğru hareket etmeye başlar. Elektronların bu düzenli hareketine elektrik akımı denir. Tuzlu suyla ıslatılmış kartonun görevi de çok önemlidir. Bir yandan iki metali birbirinden ayırırken, diğer yandan pilin içindeki kimyasal reaksiyonların devam etmesini sağlayan iyonların hareketine izin verir. Böylece pil, kimyasal enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilir. 1800 yılında Volta, bu düzenek sayesinde kimyasal reaksiyon sürdüğü sürece kesintisiz elektrik akımı üretmeyi başardı. O güne kadar yalnızca kısa süreli kıvılcımlar veya statik elektrik elde edilebiliyorken, ilk kez sürekli ve kontrol edilebilir bir elektrik kaynağı ortaya çıkmıştı. Bu gelişme bilim tarihinde gerçek bir dönüm noktasıydı. Elbette bu pil sonsuza kadar çalışmıyordu. İçindeki çinko zamanla tükeniyor, kimyasal reaksiyon yavaşlıyor ve sonunda duruyordu. Tarihin ilk pili olan Volta pili böyle doğdu. Bu buluş, günümüzde kullandığımız pillerin, akülerin ve taşınabilir elektronik cihazların temelini oluşturdu. Volta'nın pilinden sonra bilimsel keşifler hız kazandı. Videonun tamamını izlemek için kanalı ziyaret edebilirsiniz.